Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere yanımızda Mercedes A180 CDI var. Şu an incelemekte bulunduğumuz araç 1.5 dizel bir motora sahip. Üzerinde 7 ileri Swing G-Tronic bir şanzıman var. Bu aracı satın almak isterken 3 farklı donanımda satın alabiliyorsunuz. Style, Urban ve AMG olarak geliyor. İncelemekte bulunduğumuz araç AMG bir pakete sahip. AMG paketin diğer paketlerden farkı, ön panjurumuz farklı geliyor. Ön ve arka tamponumuzda ufak değişiklikler var. Aracın farları değişiyor. Aynı şekilde jantlarımız değişiyor. Süspansiyonlarda da ufak değişiklikler yapılıyor. Aracımızın ön kısmı bu şekilde. Mercedes amblemimiz buraya gömük şekilde geliyor. Ön ve arka park sensörümüz bu araçta standart olarak bulunuyor. Aracımızın lastikleri bu şekilde. AMG pakete sahip olduğumuz için 5 kol AMG jantlarla geliyor. İstersek opsiyonel olarak farklı jantlar da alabiliyoruz ama bizim aracımızdaki standart AMG jantlar. Aracımız AMG paket olduğu için ön disk frenlerimiz hava kanallı şekilde geliyor. Lastikleri de 225-45-17 ebatlarında. Üzerindeki lastikler de Bristone'un Blizzak lastikleri. Aracımızın katlanır aynaları bu pakette standart olarak bulunuyor. Aynı şekilde aracımız AMG paket olduğu için cam tavanımız bu araçla standart olarak geliyor. Cam çerçevelerimizin alt kısmında da krom çıtalar konumlandırılmış. Biraz da aracımızın arka kısmını inceleyelim. Arka kısmı da bu şekilde. AMG paket bir araç incelediğimiz için burada led stoplarımız bulunuyor. Tamponumuz farklı geliyor. Burada sportif detaylarımız eklenmiş. Alt kısımda da çift çıkışlı bir difüzör bulunuyor. İkisi de aktif şekilde çalışıyor. Bu kısımdaki D harfi aracımızın dizel olduğunu belirtiyor. Burada da bir AMG ibaremiz bulunuyor. Biraz da aracımızın bagajını inceleyelim. Aracımızın bagajı bu şekilde. Bence 2-3 kişilik aileler için gayet yeterli. Daha kalabalık bir aileniz varsa bu bagaj sizin için biraz küçük gelebilir. Arka kısmında 12 volt çakmaklık bulunmuyor. Herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Acil durum çantası falan var. Bagaj kısmında çok fazla incelenecek bir şey yok. Bir de stepnemizi inceleyelim. Bizim aracımızda stepne yok. Bu araba stepneli gelmiyor. Herhangi bir stepnesi bulunmuyor. Lastik tamir kitiyle beraber geliyor bu araç. Herhangi bir elektrikli bagaj da bulunmuyor. Biraz da aracımızın iç kısmını inceleyelim. Aracımızın far takımı da bu şekilde. Mercedeslerden aşina olduğumuz bir far takımı. Hemen sol kısımda sis farlarını açabileceğim bir tuş konumlandırılmış. Hemen sol kısımda sis farlarını açıp kapatabileceğim bir tuş konumlandırılmış. Hemen alt kısmında da elektrikli park frenim bulunuyor. Kendime doğru çektiğimde aktif hale geliyor. İttirdiğimde de deaktif hale geliyor. Aracımızın koltukları yarı alkantara yarı deri olarak geliyor. Herhangi bir elektrikli koltuk bulunmuyor. İleri, geri, yükseklik ve alçaklık ayarlarım da manuel şekilde ayarlanıyor. Bel desteğimin yükseklik ayarı ve baldır desteğim de manuel olarak ayarlanıyor. Direksiyonu bu şekilde. AMG pakete sahip olduğumuz için farklı bir direksiyonla geliyor aracımız. Hemen sol kısımda yol bilgisayarını kontrol edebileceğim bir tuş takımı konumlandırılmış. Sağ kısımda da sesli komut ve multimedyayı kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Hemen arka kısımda da F1 kulakçıklarım konumlandırılmış. Buradan rahatlıkla vitesi alçaltıp yükseltebiliyorum. Üst kısımdaki koldan sinyalleri ve silecekleri kontrol edebiliyorum. Direksiyonun sol arka kısmında konumlandırılmış bir cruise kontrol kolumuz bulunuyor. Mercedeslerde bunun ismi tempomat olarak geçiyor. Vites kolu da hemen bu alanda konumlandırılmış. Yukarı ittiğimde geri vitese geçiyor. Bir aşağı indirdiğimde boş, iki aşağı indirdiğimde de drive moduna geçiyor. Bir kere tıkladığımda da park konumunu alıyor aracı. İncelediğimiz araçta anahtarsız giriş çıkış bulunmuyor ama bu alanda bir start stop'umuz konumlandırılmış. Ön konsolundan bahsetmek istiyorum. Bence ferah, güzel dizayn edilmiş bir ön konsol bulunuyor bu aracın. Bu joystick'ten bahsetmek istiyorum size. Bu joystick'ten aracımın multimedyasını kolaylıkla kontrol edebiliyorum. Hemen üstünde geri gelme tuşum bulunuyor. Sağ kısımdaki tuş da genel menüye geri dönüş yapıyor. Bence gayet kullanışlı bir joystick. Aracımızda herhangi bir navigasyon bulunmuyor ama eğer bulunsaydı bu kısımda konumlandırılacaktı. Burada radyoya geçebileceğim bir alan bulunuyor. Sağ kısma geçerek telefonumu rahatlıkla bağlayabileceğim bir alan bulunuyor.
Bu kısımda telefonumu bağladıktan sonra aramalarımı gerçekleştirebileceğim bir alan konumlandırılmış. En sağ kısımda da aracımın bilgilerini görebileceğim bir alan konumlandırılmış. İç ambiyans aydınlatması, dış ambiyans aydınlatmaları vesaire buradan rahatlıkla seçebiliyorum. Burada Dynamic Select diye bir menüm bulunuyor. Buradan rahatlıkla aracımın sürüş modlarını seçebiliyorum. Bu araçta 4 farklı sürüş modum bulunuyor. Comfort, Sport, Individual ve Eco olarak geliyor. Comfort modundayken aracımın direksiyon hassasiyeti değişiyor. Gaz ve fren tepkimelerim de yumuşuyor. Sport modda direksiyonum bir tık daha sertleşiyor. Gaz ve fren pedalındaki hassasiyetlerim artıyor. Bir de vitesi daha yüksek devirlerde kullanmamı sağlıyor. Individual mod kendime göre kişiselleştirebileceğim bir alan. Buradan istersem tahriyi Eco, Comfort ve Sport olarak değiştirebiliyorum. Burada iklimlendirmeyi kontrol edebileceğim bir menüm bulunuyor. Hemen üst kısımda Eco Start Stop fonksiyonlarım bulunuyor. Sol kısımda da direksiyonumun sertliğini ayarlayabileceğim bir menü bulunuyor. İstersem Comfort veya Sport olarak iki farklı seçenekle de bunu kullanabiliyorum. Aynı şekilde burada tüketimi de görebileceğim bir menü bulunuyor. Son olarak sistem ayarlarını görebileceğim bir menü bulunuyor bu kısımda. Buradan istersem aracın fabrika ayarlarını değiştirebiliyorum. Aracımızın menfezlerinden bahsetmek istiyorum. Bence gayet güzel dizayn edilmiş. Sağa ve sola çevirerek bana vereceği havayı ayarlayabiliyorum buradan. Bu kısımda tekrar multimedyayı kontrol edebileceğim bir alan bulunuyor. Sol kısımda radyo, medya, navigasyon ve telefonu kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Aynı şekilde buradan aramaları kabul edip reddedebiliyorum. Hemen sağ kısımda da kolayca arama yapabilmem için bir tuş takımı bulunuyor. Burada yine az önce bahsettiğim gibi Dynamic Select tuşum bulunuyor. İstersen bu tuştan aracımın sürüş modlarını rahatlıkla ayarlayabiliyorum. Hemen orta kısımda bir dörtlü tuşumuz konumlandırılmış. Sağ kısmında Start Stop'u açıp kapatabileceğim bir tuş bulunuyor. Hemen yan kısmında da park sensörlerini açıp kapatabileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Burada manuel ayarlayabileceğim bir klima panelimiz bulunuyor. Klimamı aktif hale getirdikten sonra derecesini buradan kontrol edebiliyorum. Bu araçta dijital bir klima beklerdim. Aracımızın orta konsoluna 2 adet saklama gözümüz konumlandırılmış. İlk saklama gözümüzde 12 volt çakmaklık ve küllüğümüz bulunuyor. Küçük herhangi bir şey koyabileceğiniz bir alan değil burası. Bu alanda biraz daha derin bir saklama gözümüz bulunuyor. Bu alana anahtar, telefon vesaire kolayca sığar. Bu kısmında 2 adet bardaklığım konumlandırılmış. İçinde bir ambiyans aydınlatmam bulunuyor ama rengi değişmiyor. Ben yine de üzerinde açılıp kapanan bir perde isterdim açıkçası. Aracımızın ön kol dayaması da bu şekilde. Burada 2 adet USB girişimi bulunuyor. 12 volt çakmaklığımız bu alanda bulunmuyor. Gayet derin, güzel bir alan bence. Ön kol dayamamızın ileri geri ayarı bulunuyor ama herhangi bir yükseklik ayarı bulunmuyor. Aracımızın torpido kısmı bu şekilde. Aracımızın torpidosunun genişliği fena değil. Herhangi bir torpido soğutucum araçta bulunmuyor. Burada bir ışığım konumlandırılmış. Yavaş açılıp kapanan amortisörlü bir torpidomuz bulunuyor. Torpidomuzda herhangi bir soğutucu bulunmuyor. Biraz da arka kısmı inceleyelim. Arka kısmın saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Buraya 1,5 litrelik su bile sığmaz. Şimdi biraz da baş ve diz mesafesinden bahsetmek istiyorum. Ben 1,80 civarındayım. Ön koltuk tamamen bana ayarlı ve diz mesafemi görüyorsunuz. Gayet rahat şekilde sığabiliyorum. Baş mesafem için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Neredeyse kafam değmek üzere. Bu alanda bir tık daraldım ben. Aracımızın arka kısmında bir saklama gözüm konumlandırılmış. Anahtar vesaire küçük eşyalarımı koyabileceğim bir alan. Hemen alt kısımda 12 volt çakmaklığım ve bir adet küllüğüm konumlandırılmış. Aracımızın arka kısmında herhangi bir kol dayama bulunmuyor ve bu alan gerçekten dar. Ben burada 2-3 saatten fazla yolculuk edebileceğimi zannetmiyorum. Arka koltukları da istersen buradan rahatlıkla kaldırıp indirebiliyorum. Şimdi biraz da sürüş kısmından bahsedeceğim sizlere. Aracımızın 1.5 dizel motoruyla beraber 7 ileri şanzıman gayet uyumlu şekilde çalışıyor bu araçta. Benim daha öncesinde C kasada kullandığım bir şanzıman zaten. Vites geçişleri ve sorunsuzluk bakımından gayet güzel bir şanzıman bence. Aracımız dizel olduğu için verimlilik konusunda da zaten güzel değerlere sahip. Uzun süreli kullanım değerlerine baktığımızda 6 litrelik bir ortalama bence gayet güzel. Şehir içi ve uzun yol değerlerinden de bahsetmek gerekirse uzun yolda 4-5 litre civarlarında yakar bu araç. Şehir içinde de 6-7 litre civarında yakar. Bence bir araç için gayet makul değerler. Buradaki kırmızı uyarı işareti de öndeki araca fazla yakınlaştığımızda kendiliğinden otomatik olarak yanıyor. Lastiklerin taban genişliği ince olduğu için içeri çok fazla yuvarlanma sesi almıyor araç. Şu an hızımız 100 civarlarında. İçeri rüzgar sesi vesaire herhangi bir şey gelmiyor. Düşük devirlerdeyken de içeri herhangi bir motor sesi almıyor. Yalıtım konusunda bence fena değil bu araç. Zaten ortada bir Mercedes kalitesi var.
Sence nasıl abi içerideki konfor? Hani belirttiğin gibi Mercedes kalitesi var arabada. Bizi izleyen takipçilerimiz bilir. Benim hatchback arabada klostrofobimi tutuyor. Bu araçta nasıl peki abi hissiyatlar? Araçta cam tavan bulunduğu için ferahlık katıyor. Aracımızın bir de ses sistemini deneyeceğiz sizler için. Ses kalitesinden şöyle bahsetmek istiyorum. Daha öncesinde bu aracın muadilleri olarak Golf, A3 vesaire inceledik. Bu araçtaki ses sistemini onlarla karşılaştıracağım. Golf'ten daha iyi bir ses sistemine sahip ama A3'ten de daha kötü bir ses sistemine sahip. İstersek bu araca Harman Kardon ses sistemini opsiyonel olarak satın alabiliyoruz ama şu an incelemekte bulunduğumuz araçta opsiyonel olarak ses sistemi bulunmuyor. Paslar, tizler gayet net şekilde duyuluyor. İçeride bir boğuk ses vesaire bir şey bulunmuyor. Yine de gayet güzel bir ses sistemi bulunuyor bence araçta. Sen ne diyorsun abi? DJ değilsen her türlü yeterli. Aynen öyle. Ekstra bir opsiyonel ses sistemine gerek yok. Aracın görüş açısına değineceğim bir de. Bence aracın bu direkleri biraz görüş açısını daraltıyor. Evet arkadaşlar, şimdi sizler için bir de 0-100 denemesi yapacağız. Aracımızı sport moda aldım. Peki abi, genel olarak aracın her kısmını inceledik. Bu aracın piyasası 1.300-1.400 civarlarında. Sen bu fiyat bandında bu aracı tercih eder miydin? Hatchback seven biri olsaydım tercih ederdim tabii ki. Fiyat performansı bence gayet uygun bir araç. Şöyle bir gerçek de var. Audi A3'ün son kasasını da denediğimizde onu da beğenmemişti. Onu da tercih etmezdi. Tercih etmem abi. Hatchback tercih etmem. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde eleştireceğiniz ve beğendiğiniz kısımları da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.